Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bakın bu şekilde gerbera çiçeği yapacağız. Böyle alt kısmı, yaprak kısmı çok güzel oluyor. Renk renk yapabileceğiniz bir çiçek bu da. Bu kısmını değiştirebilirsiniz. Bu iç kısmını, hatta içindeki sarı kısmını bile farklı tonlarda, istediğiniz renklerde yapabileceğiniz bir çiçek. Malzemelerimize baktığımızda ben bu çiçeğimde de pamuklayıp tercih ettim. Tığımız 2 numara 2 milimlik bir tığ kullanıyoruz. Çiçek telimiz var. Çiçek telimizi bu yaprakların da etrafını dolanırken kullanıyoruz. Bir de burada kullanıyoruz. 0,4 milimlik bir tel kullandım. Sap kısmı için 2 milimlik bir çiçek teli kullanıyoruz. Bu şekilde. Yapıştırıcımız var. Yapıştırıcımız da yine bu kısmını yapıştırmak için, burayı yapıştırmak için ve bu ipimizi tele sabitlemek için kullanıyoruz. Malzemelerimiz bu şekilde. Hemen yapımına başlayabiliriz. Şimdiden kolaylıklar diliyorum hepinize. Evet, ilk olarak pembe ipimi aldım. Koyu pembe ipimi. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Hemen sihirli halkamızı oluşturalım. Bu ipimi çekiyorum, halkamızın ipini. Biraz küçültüyoruz ortasını. Şimdi halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Battım. Tığımda 2 tane ilmeğim oluyor. İkisini birden çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu şekilde ipimi çekiyorum yine. Halkamı böyle kapatıyorum. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine bakın, hemen şurası. İlk yaptığımızda batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Battım, ipimi alıp çekiyorum ve bir tane zincir çektim. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. Burada bütün ilmeklerin üzerine birer tane artırma yapıyoruz. Birer tane sık iğne artırması yapıyoruz. 6 tane sık iğnemiz vardı. 6 tane de artırma yapacağız bu sırada. Şu zincir yaptığım yerin hemen dibinden batarak başlıyorum. Bakın böyle buradan. Bir sık iğne. Aynı yere bir tane daha sık iğne. Aynı yere 2 tane yapıyoruz. Yani yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne. Aynı yere bir tane daha. 2. 2 tane artırma yaptık. Şimdi üçüncü artırmamız. 1. Aynı yere 2. Yan tarafa geçiyorum. 1. Aynı yere 2. Bir tane daha artırma. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10 tane olmuş. Son artırmamızı yapıyoruz. 1. Aynı yere 2. Bakın böyle. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İkinci sıramızı tamamlamış olduk. Toplam 12 tane sık iğne yaptık sıra sonunda. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Yani zincir yaptığım yerden başlıyorum yine. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir, aynı yere ikinci sık iğnemiz. Yan tarafa bir tane. Yanına aynı yere 2 tane. Bir, aynı yere 2. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim. Böyle tamamladım. İlk yaptığımız sık iğnemize batarak ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu sırada da 2 tek bir çift yapıyoruz. Şu zincir yaptığım yerden başlıyorum yine. Bir sık iğne, yanına bir tane daha. Yani ikinci sık iğnemiz. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. 2 tek bir çift yaptık. Yan tarafa geçiyorum. 1, yanına 2. 2 tane sık iğne yaptım yan yana. Şimdi yan tarafa aynı yere 2 tane yapıyorum. 1, aynı yere 2. Böyle sıra sonuna kadar geliyoruz. 2 tek bir çift yaparak aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Sıra sonunda toplam 24 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim burayı da. Evet, dördüncü sıramızda tamamlamış olduk bu şekilde. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çektim ve 5. sıramıza geçmiş olduk. Bu sırada bütün ilmeklerin üzerlerini birer tane sık iğne ile dolduruyoruz.
Toplam 24 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Yani düz bir şekilde örüyoruz. Farklı hiçbir işlem uygulamıyoruz. Tamamlayıp gelelim burayı da. Evet, 24 tane sık iğnemizi de yaptık. Bakın 5 sıra örmüş olduk. Şimdi artık bu uç yapraklarını oluşturmaya başlıyoruz. Onun için de bir tane zincir çekmiştim. Bunu 13'e tamamlıyorum. 1 çektik, 10 tamamlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi bu zincirlerin üzerlerini teker teker sık iğne yaparak dolduruyoruz. Hemen en son yaptığım zincirin bir yanındakine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bir, yan tarafa geçiyorum. İkinci sık iğnemiz. Yan tarafa üçüncü. Bu şekilde teker teker hepsini dolduruyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane sık iğne yaptık. Şimdi bakın burası zincir çekerek çıktığımız yer. Yan tarafa batacağım ama sık iğnemizin 2 tane dalı oluyor. Bakın bir önde, bir de arka tarafta. Şöyle bakınca daha belli oluyor. Bir ön tarafta, bir arka tarafta. Biz bize bakan taraftakinden batacağız. Yani ön taraftan bakın şöyle alıyorum bunu. Arka taraftaki kalıyor. Ön taraftakinden aldım ve ipimi çekiyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı şekilde ön lobunu aldım. Oradan ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane yan yana ilmek kaydırma yapmış olduk ama nasıl yaptık? Arka loblarını bırakarak. Yani ön taraftaki ilmeklere batarak, buralara batarak yapıyoruz. Yine aynı şekilde 13 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11'de kaldık. 12 ve 13. Zincirlerin üzerlerini sık iğnelerle dolduruyorum. ...12 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi yine yan taraftaki ön ilmeğinden batarak ilmek kaydırma yapıyorum. 1. Yan tarafa geçiyorum. Onu da aynı şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane yan yana ilmek kaydırma yaptık. Ama her zaman ön loblardan alarak yapıyoruz. Bu sıramızı hep bu ön loblardan batarak örüyoruz. Bakın buraları örüyoruz. Arka taraftaki yani şu ilmeğimiz kalıyor. Arka taraftaki kalıyor. Biz ön taraftakilere batarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Aynı işlemleri tekrarlayarak toplam bu uçlardan 12 tane oluyor. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın 12 tane uç kısımlarını oluşturduğum ön tarafı böyle, arka tarafı da böyle oluyor. Şu arkada kalan ilmekleri. Buralar kalıyor. Şimdi ikinci sıramızı öreceğiz. Bu yaprakların üzerlerini dolduracağız. Onun için ilk olarak şu sonuncuyu da ilmek kaydırmalarını yapalım. En sonuncuyu yaptım. 2 tane ilmek kaydırması kaldı. Onları da yapıyorum. Hemen yan tarafa birinci ilmek kaydırmamız ön lobdan batarak ve yan tarafa bakın. Tam bunun yanına batıyorum ön lobdan. Bir tane daha ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bu sırayı telle öreceğiz. Telimizi alıyoruz. Ben telin ucunu kesmiyorum. Ne kadar gideceğini bakın bu şekilde telimi kesmeden tutuyorum. Sonrasında şu uç kısmını biraz katlıyorum. Daha kolay örebilmek için. Biraz uzunluk bırakıyorum daha doğrusu burada. Sonra buraya katlıyorum şöyle. Örmeye de başlıyorum. 2 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Hemen bakın şu alt kısımda ilmek kaydırma yaptığımız yerin hemen yan tarafı. Oraya batıyorum. Bir sık iğne. Yan tarafına bir tane daha sık iğne. Şimdi ipimi bir kere doluyorum tığıma. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yaptık yani. Şimdi yine ipimi bir kere dolayıp yan yana 6 tane ikili trabzan yapacağız. Hemen yan tarafa battım.
1, 2 seferde çektiğim trabzanlar. Yan tarafa geçiyorum. Tam da 3 tane ilmeğim oldu. 2 seferde çekiyorum bunu. 1, 2. 2 tane yaptık ikili trabzanımızı. Bunu 6'ya tamamlıyoruz. Üçüncü ikili trabzanımız yan tarafa, dördüncü yan tarafa, beşinci ve yan tarafa altıncı ikili trabzanımızı yapalım. Bakın böyle 6 tane tamamladık. Şimdi yine yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. İpimi bir kere doluyorum. Yan tarafa batıp 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Yan tarafa sonuncudayız. Bakın tam uç noktamıza yaklaştık. Oraya da bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yaptık yan yana. Ve uç noktamıza gelmiş olduk. Bakın. Şu telimi şöyle biraz indiriyorum. En uç noktadayız. Burada aynı yerleri yapacağız şimdi yaptığım işlemleri. Battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin tepesine bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın böyle uç noktamızı oluşturmuş olduk. Şimdi artık örgümüzü bu karşı tarafını örmeye başlayabiliriz. Telimi indiriyorum ve ipimi bir kere dolayıp yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Hemen yan tarafa batıyorum. Birinci yarım trabzanım. Yan tarafa ikinci yapıyorum. 2. Şimdi yine ipimi bir kere dolayıp yan yana 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa battım. Birinci ikili trabzanım. Yanına 2. Bu şekilde 6 tane yapıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Bakın böyle 6 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1, yanına 2. Ve son 2 tane ilmeğim kaldı. Bunlara da 2 tane sık iğne yapıyorum yan yana. Birinci sık iğnemiz, yanına ikinci sık iğnemiz. Evet. Yaprağımızı bitirmiş olduk böyle. Şimdi yan tarafa da bakın hemen şurada tam orta noktaya, bu iki yaprağın tam orta noktasına denk gelmiş olduk. Oraya ilmek kaydırma yapıyorum ve ipimi diğer yaprağımıza geçiş yapıyoruz. Tam bakın orta noktası. İki yaprağın ortasına denk geliyor. Buraya battım. İlmek kaydırma yaptım ve diğer yaprağımıza geçiş yapmış oluyoruz. Hemen ne yapıyorduk? İlmek kaydırmanın bir yanında, hemen yan yana zaten oraya batıyoruz. Yani bu uç kısmın ilk ilmeğine batıyorum. Bir tane sık iğne. Yanına hemen yan tarafına bir tane daha sık iğne. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Hemen yan tarafa battım. 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birden çekiyorum. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan. Şimdi 6 tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. İpimi bir kere doluyorum. Yan tarafa geçtim. Birinci ikili trabzanımız, yanına ikinci. Bu şekilde 6 tane yapıyoruz. Bakın 6 tane ikili trabzanımızı tamamladık. Şimdi yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Birinci yarım trabzanımız. Bir kere doladım. Bakın hemen buraya geldik. Şöyle şuraya batıyorum. İkinci yarım trabzanımız. Ve uç noktamıza gelmiş olduk. Telimi şöyle indiriyorum, aşağı doğru katlıyorum. Uç noktamıza aynı yere bir sık iğne yaptım. Sık iğnenin üzerine bir tane zincir çektim. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve uç noktamızı oluşturmuş oluyoruz. Örgümüzün karşı tarafından örmeye devam ediyoruz. Yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1,
yanına 2. Yan yana 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. Bakın 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Birinci yarım trabzanım. Yanına ikinci yarım trabzanımız. 2 tane ilmeğim kaldı. Onların da üzerlerine birer tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğne, yan tarafa ikinci sık iğne. Ve ilmek kaydırma yapacağımız yere geldik. Şu telimi kaldırayım. Bakın tam orta noktasına. 2 yaprağın ortasına denk geliyor. Buraya batıyorum. Şöyle onu da daha net bir şekilde göstereyim size. Bakın böyle tutuyorum. Tam şu noktaya. Ya 2 yaprağın ortasına denk geliyor. Tam buraya ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Ve diğer yaprağımıza geçiş yapmış oluyoruz. Evet. Böyle 2 tanesini yapmış olduk. Aynı işlemleri uygulayarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Bütün yaprakların üzerlerini teker teker yapalım. Ve sıra sonunda buluşalım. Evet, bakın böyle tamamladık. Önü böyle, arkası da böyle oldu. Şuralar boş bıraktığımız ilmekler. Bakın buralar. Şimdi arka yaprakları buralara batarak öreceğiz. Onun için de hemen en son ilmek kaydırmamı yapmıştım. Bu arada bu telleri ben şöyle içeri doğru çekiyorum, bu orta kısma. Katlayayım, kıvırdım ve içeri doğru çektim. Ama buraya çekmek istemiyorsanız şöyle iç kısma doğru, buralara doğru da yapılıyor. İç kısma doğru da çekebilirsiniz. Bana böylesi daha kolay geliyor. O yüzden iç kısma çektim. Şimdi hemen ipimi alıyorum. Arka taraftaki, bakın şöyle yapraklarımızı katlayalım. Daha kolay örebilmek için. Arka taraftaki ilmeklerden öreceğiz. Çünkü burada ilmek kaydırma yaptım. Arka tarafta tam bunun hizasına denk gelen yere, tam bunun karşı tarafına batıyorum. Bakın şöyle. Bu ilmekler zaten boşta. Örerken göreceksiniz. Hemen karşı tarafa batıyorum ve ilmek kaydırma yapmam gerekiyor. İlmek kaydırma yapıyorum. Karşı tarafa, ya arka yaprakları için olan kısma geçiş yapmış olduk. Buraya 15 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 15. Bakın böyle. Şimdi bu zincirlerin üzerlerini teker teker sık iğnelerle dolduruyoruz. En son yaptığım zincirin bir yanına, yani 14. zincirimize batıyoruz. Bakın hemen burası. Bir sık iğne, yan tarafa ikinci, yan tarafa üçüncü. Böyle bütün zincirlerin üzerlerini teker teker dolduruyoruz. Toplam 14 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Tamamlayalım. Ve sonuncu sık iğnemizi yaptık. Şimdi bakın en sonuncuyu da yaptım. Toplam 14 tane oldu. Yan taraftaki ilmeğime batıyorum. Bir tane oraya ilmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Oraya da bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Toplam 2 tane ilmek kaydırma yaptık yan yana. Şimdi tekrar 15 tane zincir çekiyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. 2 oldu. 3, 4 ve 15. Aynı şekilde bunların üzerlerini de teker teker sık iğnelerle dolduruyorum. Toplam 14 tane sık iğne yapıyoruz. Yapalım. Evet, bakın 2 tane yapmış olduk. Bu şekilde oldu. Şimdi yan tarafa ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın böyle. Buraya battım. İlmek kaydırma. Yan tarafa bir tane daha ilmek kaydırma. 2 tane yani ilmek kaydırma yapıyoruz. Sonrasında 15 tane zincir çekip aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bu şekilde bütün, şöyle tutayım.
Burada görünen bütün ilmeklerin üzerlerine aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Tamamlayıp gelelim. Sonrasında üst kısma geçelim. Evet, bu kısmı da tamamladık. Şimdi artık bunların üzerlerini doldurmaya başlayacağız. En son ilmek kaydırma yaptığım yerdeyim. Bakın en son ilmek kaydırmamı yaptım artık. Bu şekilde yaprakların, daha doğrusu bu kısımların üzerlerini teker teker dolduracağız. Onun için de ikinci sıramızda telle örüyorduk. Hemen telimi aldım. Yine uç kısmını kesmiyorum. Bakın böyle telden örerek ilerliyorum. Telimi kesmeden yani. En son bitirdiğimizde keseceğiz. Böyle telimi biraz uzunluk bırakarak bu şekilde şu uzunluk bıraktığım yeri katlıyorum. Daha kolay örebilmek için. Hatta şöyle ucunu kıvırayım ki içine girmesin. Böyle olunca artık içine, yani telimiz içeri kaçmamış olur. Böyle ayarladık. Hemen telimi böyle tutuyorum. Bu arada şu yapraklarımızı böyle katlayarak örelim. Daha kolay öreriz. Sonrasında bakın böyle tuttum. Burada ilk sık iğne yaptığımız yere hemen ilmek kaydırmanın yan tarafına, böyle burası oluyor bakın, alt kısımda en alt kısma batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Telimi de alıyorum tabii ki burada. Bir tane sık iğne yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yan yana iki tane sık iğne yaptık. Şimdi ipimi doluyorum. Yan yana iki tane yarım trabzan yapıyorum. Hemen battım. 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birden çektim. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Tığıma bir kere doluyorum. Yan yana 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yan tarafa battım. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. İkişer ikişer çekiyorum. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Bir tane ikili trabzan yaptık. Bunu 8'e tamamlıyoruz. İkinci yan tarafa 3 4 5 6 7 ve 8.'yi yapıyorum. 8. Bakın 2 tane ilmeğim kaldı. Bunların üzerlerine de birer tane yarım trabzan yapıyorum. İpimi bir kere dolayıp yan tarafa battım. Bir tane yarım trabzan. Yan tarafa bakın hemen bu kısma şöyle buraya batıyorum. Bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Ve uç noktamıza gelmiş olduk. Bakın bu kısmı bitirdik. En uç noktamıza geldik. Burada şu telim çok uzun kaldı. Bunu biraz şöyle çekiyorum. Böyle. Evet. Telimi indirip örmeye devam ediyorum. Şimdi uç noktamızı yapacağız. Aynı şu alt kısımdaki gibi yapıyoruz. Batıyorum. Aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın böyle uç noktamızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi örgümüzün karşı tarafını örmeye devam ediyoruz. Şöyle tuttum. Yan yana iki tane yarım trabzan yapıyorum. Hemen yan taraftaki ilmeğime battım. Bir tane yarım trabzan. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha. İki tane yarım trabzan yaptık. Şimdi ipimi yine doladım. Yan yana 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 Bakın böyle 8 tane yan yana ikili trabzanımızı tamamladık. Şimdi yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. Hemen yan tarafa batıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Hemen yan taraftaki ilmeğime battım. Bir tane daha yarım trabzanımı yaptım. Böyle. Şimdi son 2 tane ilmeğim kaldı. Bakın bu şekilde. Onların üzerlerine de birer tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnemiz. Yan tarafa ikinci sık iğnemiz. Bu şekilde bu kısmı bitirdik ve ilmek kaydırma yapacağımız yere geldik. Bakın. Tam ortada. Zaten yeri belli. Tam ortada kalıyor. Şurası tam. Buraya
Böyle göstereyim. İlmek kaydırmamızı yapıyoruz. Hemen battım. Şöyle ipimi çekiyorum. İlmek kaydırmamı tamamlıyorum ve karşı taraftan örmeye devam ediyoruz. Hemen ne yapıyorduk? Yan yana 2 tane sık iğne yapıyorduk. İlk batılacak yere bakın, hemen ilmek kaydırman yan tarafında kalıyor. Oraya battım. Bir tane sık iğne. Yanına bir tane daha. Yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Birinci yarım trabzanımız. Yan tarafa ikinci yarım trabzanımız. Yan yana 8 tane, şöyle tutayım. Yan yana 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1. Bu şekilde bunu 8'e tamamlayıp gelelim. Evet, tamamladım. Şimdi yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Son 2 tane ilmeğim kaldı. Bakın böyle burada. Onlara da yarım trabzan yapıyoruz. Birinci yarım trabzanımız. Bakın hemen buraya. Şöyle battım. İkinci yarım trabzanımız. Ve uç noktamıza gelmiş olduk. Telimi şöyle aşağı doğru katlıyorum. Uç noktada hemen buraya bakın. Şöyle göstereyim. Buraya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin tepesine bir zincir. Aynı yere bir tane daha sık iğne. Evet, bu tarafını da bitirdik. Karşı tarafı örmeye devam ediyoruz. Yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, yanına 2. Yan yana 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinciyi yapalım ve yine bunu 8'e tamamlayıp gelelim. Evet, tamamladım. Şimdi 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. Hemen yan tarafa yine battım. Birinci yarım trabzanımız. Yanına ikinci yarım trabzanımız. 2 tane ilmeğim kaldı. Onların üzerlerine de birer tane sık iğne yapıyorum. 1, yan tarafa 2. Bakın böyle. En son yine ilmek kaydırma yapacağımız yere gelmiş olduk bu şekilde. Oraya da hemen yan tarafına batıyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Ve diğer yaprak kısmına geçiş yapmış oluyoruz. Bakın böyle 2 tanesini yapmış olduk. Bu şekilde aynı işlemleri tekrarlayarak şöyle düzelteyim bir. Bütün bu uçların hepsini dolduruyoruz. Sonrasında bitmiş haliyle geliyoruz. Evet, sarı kısmını yapalım. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. İlk olarak sihirli halkamızı oluşturalım. Böyle. Bu ipimi biraz çekiyorum. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen battım. 2 tane ilmeğim oluyor bakın. İkisini birden çekiyorum. Bir tane yaptık. Bu 2. Bunu 6'ya tamamlıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Şöyle tuttum. Çektim biraz. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine bakın buraya batarak ilmek kaydırma yapacağız. Buraya batıyorum. İlmek kaydırmamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İkinci sıramıza geçtik. Burada bütün ilmeklerin üzerlerine artırma yaparak devam ediyoruz. Hemen zincirin dibinden batarak başlıyorum. Bir sık iğne, aynı yere bir tane daha. Aynı yere 2 tane yapmış olduk. Yan tarafa geçiyorum. 1, aynı yere 2. Bakın 2 tane artırma yaptık. Yan tarafa geçiyorum. Üçüncü artırmamız bu. 1, aynı yere 2. Yan tarafa dördüncü artırmamız. Aynı yere 2 tane sık iğne. Beşinci artırmamıza geçtik. 1, aynı yere 2 ve son artırmamızdayız. Buraya batıyorum. 1, aynı yere 2. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyoruz. İkinci sıramızın sonunda toplam 12 tane sık iğnemiz oldu bu şekilde. Burada şu ipimizi böyle çekelim. Sihirli halkamızın ortasını tamamen kapatalım. Evet, üçüncü sıramıza geçtik. Burada şöyle göstereyim. Sık iğnemizin 2 tane dalı var bakın. Bir ön tarafta, bir tane de arka tarafta. Biz
arka taraftaki bu ilmeklerini batarak öreceğiz. Ön taraftakileri bırakacağız. Hemen başlayalım. Bir tek bir çift yaparak örüyoruz. Zincir yaptığım yerin hemen dibinden başlıyorum. Arka ilmeğinden batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Şöyle arka ilmekten battım. Bir sık iğne. Aynı yere bir tane daha sık iğne. Bir tek bir çift yaptık. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne. Yan tarafa aynı yere iki tane sık iğne. Bir. Aynı yere iki. Bu şekilde arka ilmeklere batarak bir tek bir çift yapıyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Bakın öndeki ilmeklerimiz bu şekilde kalıyor. Sıra sonunda geldiğimizde toplam 18 tane sık iğnemiz olacak. Tamamlayıp gelelim. Evet, ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine yine arka ilmekten batarak ilmek kaydırma yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu sıramızda da iki tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum. Bir sık iğne, yan tarafa ikinci sık iğnemiz. Bakın yine arka ilmeklerden batıyoruz. Yan tarafa aynı yere iki tane sık iğne. Bir, aynı yere iki. İki tek bir çift yaptık. Şimdi yine yan tarafa yan yana iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir, yan tarafa iki. Bir yana aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, aynı yere iki. Bu şekilde iki tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 24 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim. Bakın böyle tamamladık. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Bu parçamızı bitirmiş olduk. Şimdi bu önde bıraktığımız ilmeklerin üzerlerini teker teker dolduracağız. Evet, pembe ipimi aldım, açık pembe ipimizi. Şimdi ilk olarak bir ilmek başlangıcı yapalım. Böyle. Bunu burada bakın şu ön loblarını bırakmıştık ya. Buralara batarak örmeye başlayacağız. Hemen herhangi bir yerinden batıyorum. Şuradan mesela batalım. Sonra bunu buraya bu şekilde çektim. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Yan tarafa hemen yan taraftaki ilmeğimize bakın. Batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Direkt çekiyorum yani. Bu ipimi de burada yürütüyorum. Onu unutmayalım. 2 tane zincir çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yan tarafa ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bakın böyle. Bu şekilde şuraya kadar gelelim. Orada buluşalım. Evet, bakın sonuna kadar geldim. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum. Ve ikinci sıramıza ipimizi bağlıyoruz. Direkt buradan hemen karşısına denk gelecek yere batıyorum. Ve oradan ilmek kaydırmamı yapıyorum. 2 zincir çekip yan tarafa ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve bu şekilde yine sıra sonuna kadar, yani bu sıranın sonuna kadar geliyorum. Tekrar orada buluşuyoruz. Yapıp gelelim. Evet, sonuncuyu da yaptım. Şimdi bir üst sıramıza geçiyoruz. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Ve sık iğnemizin ön loblarına batarak örüyoruz. Buralara batıyoruz. Arkadaki loblarını bırakıyoruz. Ön loblarına batarak hemen tam karşısına denk gelecek yere başlıyorum. Oradan bakın ön lobundan aldım. İlmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yan tarafa batıyorum. İlmek kaydırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Buraya kadar gelip ipimizi kesiyoruz. Tamamlayalım. Evet, bakın bu parçamızı tamamlamış olduk. Böyle oluyor. Arkası da böyle. Şu ipleri ben çektim arkaya. Sonrasında kestim uzun parçasını. Diğer parçamıza geçebiliriz. Çiçeğimizin arka yeşil yaprağını yapalım. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Yeşil ipimizle. Şu ipimi biraz çekiyorum. Halkamızın içini küçültüyoruz hafif. Şimdi halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu ipimi çekiyorum. Tamamen kapatmıyoruz ortasını. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekiyoruz. İkinci sıramızda, daha doğrusu ikinci ve üçüncü sıramızda bu ilmeklerin üzerlerine birer tane sık iğne yaparak örüyoruz. Yani ikinci sırada 6 sık iğne, üçüncü sıramızda da 6 sık iğne yaparak örüp gelelim. Bakın ikinci ve üçüncü sıraları düz bir şekilde ördüm. Farklı hiçbir işlem uygulamadan düz bir şekilde ördük. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Burada 6 tane sık iğne yaptık ya. Bu sık iğnelerin üzerlerine birer tane artırma yapıyoruz. Yani aynı yere ikişer tane sık iğne örüyoruz. Hemen zincir yaptığım yerden başlıyorum. Bir sık iğne, aynı yere bir daha battım ve bir tane daha sık iğne. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne, aynı yere tekrar bir tane daha sık iğne. 2 tane artırma yaptık şimdi. Üçüncüdeyiz. Bir sık iğne, aynı yere bir tane daha. Yan tarafa geçtim. 1, aynı yere 2. Dördüncü, beşinci artırmamıza geçtik. Bir sık iğne, aynı yere bir tane daha. Ve son artırmamızdayız. Hemen battım. 1, aynı yere bir tane daha. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek kaydırma yapıyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Bu sıranın sonunda toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. Ve 5. sıramıza geçmiş olduk. Burada da bir tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Yani zincir yaptığım yerden hemen başlıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Yan tarafa bir sık iğne. Bunun yanına aynı yere 2 tane sık iğne. Yani artırma yapıyoruz. Bakın bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim. Bakın böyle tamamladım. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyoruz. Bir üst sıramızda 2 tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum. Bir sık iğne, yan tarafa 2. O yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. 2 tek bir çift yaptık. Yan tarafa 1, yanına 2, 2 sık iğne, yan tarafa bir çift. Yani aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Bu şekilde 2 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim. Evet, 7. sıramıza geçtik. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çektim ve 7. sıramıza geçiş yapmış oldum. Burada 3 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Zincir yaptığım yerden başladım. 1, yan tarafa 2 ve 3. 3 tek yandaki ilmeğimize aynı yere 2 tane. 1, aynı yere 2. Bu şekilde 3 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 30 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim. 8. sıramıza geçtik. Burada bütün ilmeklerin üzerlerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Toplam 30 tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Farklı hiçbir işlem uygulamadan 30 tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, tamamladım. Bakın. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek kaydırma yapıp zincir çekmiyoruz. İpimizi bir kere dolayıp tığımıza, bakın yan taraftaki ilmeğimizi atlıyoruz. Bir yanına batıyoruz. Yani bakın burası ilmek kaydırma yaptığımız yer. Onun yanındakini atlayıp şuraya batıyoruz. Bu noktaya batacağız ve ikili trabzan yapacağız. Battım. 3 tane ilmeğim oluyor. Bunu 2 seferde çekiyorum. 1, 2. Şimdi bunun üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Ve
Şu altta bakın, buradan iki dalından birden böyle geçirerek tığımı ilmek kaydırma yapıyorum. İpime bir kere doluyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın böyle bir kısmını oluşturmuş olduk. Hemen yan tarafa batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Evet. Şimdi yine ipimi bir kere doladım. Yan taraftaki ilmeğimizi atlıyoruz. Bakın buraya atlayıp yan tarafa geçiyoruz. Bir tane atlayarak örüyoruz yani. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Üzerine iki tane zincir. Şöyle şu iki daldan birden batarak bakın. Bu ikisinden birden batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya yaptık. Şimdi yan taraftaki ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bu şekilde bakın iki tanesini oluşturmuş olduk. Aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Farklı hiçbir işlem uygulamıyoruz. Sadece şu ortada bir tanesini atlayarak örüyoruz. Sıra sonunda bitmiş haliyle buluşalım. Bakın böyle tamamladım. Bu şekilde oldu. Şimdi bu ipimi de içeri çekeceğim. Evet. Şimdi diğer yaprağımızı örelim. Diğer yaprağımız için yeşil ipimizi aldık. Hemen zincir başlangıcı yapıyorum. Zincir çekerek başlayacağız çünkü. 30 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bunu 30'a tamamlayıp gelelim. Evet, 30 tane zincirimi çektim. Bakın. Şimdi telle öreceğiz. Burada hemen telimi alıyorum. Şöyle etrafında ölçerek biraz uzunluk bırakarak bu şekilde kesiyorum. Hemen bir ayarlayalım telimizi. Evet, telimi kestim. Şimdi şöyle bir tutalım. Bu uzunluk bıraktığım kısmı katlıyorum daha kolay örebilmek için. Ve zincirlerin üzerlerini teker teker doldurmaya başlayabiliriz. Hemen en son yaptığım zincirin bir yanına batıyorum. Yani 29. zincirimiz oluyor. Oraya battık. Sık iğne yapıyoruz. Yan tarafa geçiyorum. Yan taraftaki zincirimize sık iğne yapıyorum. Bu şekilde zincirlerin üzerlerini birer tane sık iğne yaparak uç noktaya kadar dolduruyoruz. Toplam 28 tane sık iğne yapıyoruz ve şu en uç noktamıza geliyoruz. Yapıp gelelim. Evet, bakın uç noktaya geldim. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, aynı yere 2 ve aynı yere 3. Zincirimizin bu tarafını bitirmiş olduk. Karşı tarafını örmeye devam edeceğiz. Şu ipimizi de burada örerken yürütüyorum. Böyle tuttum. Hemen bakın en son sık iğne yaptığım yerin yan tarafına şöyle batıyoruz. Hemen burası. Battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa bir tane sık iğne. Bu şekilde burada ne yaptıysak aynı burada da 28 tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Yapıp gelelim. Evet, bakın tamamladık. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Hemen buraya battım. İlmek kaydırma yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Burada şu uzun tellerimi şöyle katlayacağım daha kolay örebilmek için. Hemen ikinci sıramızdan örmeye başlıyoruz. İlk olarak bakın, zincir çektiğim yerin hemen dibinden battım. İlmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkinci ilmek kaydırmamı yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Üçüncü ilmek kaydırmamız. Toplam 5 tane ilmek kaydırma yapacağız. Böyle yan tarafa dördüncü ve beşinci. 5 tane ilmek kaydırma yaptık. Şimdi yan yana 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, yan tarafa 2. İpimi bir kere doluyorum. Yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Tek seferde çekiyorum. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. İpimi bir kere doluyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanımız. Yan tarafa
ikinci ikili trabzanımız. Şimdi ipimi bir kere doladım, yine yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi bu sefer 2 kere doluyorum. Aynı yere, bakın bunlar hep aynı yere yapacağız. Aynı yere bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim oldu. Bunu 3 seferde çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir, kalan ikisini de bir. Toplam 3 seferde çekmiş olduk yani. Yine 2 kere doladım. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 seferde çektim. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Aynı yere, bakın bunu da aynı yere batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Böyle. Bakın böyle oluşmuş oluyor. Şimdi yan yana 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Yan taraftaki ilmeğime geçtim. Birinci ilmek kaydırmam. Yanına ikinci ilmek kaydırma. Yan tarafa geçiyorum. Yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, yanına 2. Tığıma bir kere ipimi dolayıp yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, ikinci yarım trabzanımız. Şimdi yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, yan tarafa 2. Yan tarafa geçiyorum. Yine aynı noktaya yapacağız. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere 2 tane üçlü trabzan. Birinci üçlü trabzanımız. Aynı yere ikinci üçlü trabzanımız. Ve 4 tane zincir çekip 1, 2, 3, 4. Aynı yere ilmek kaydırma. Evet. Şimdi yan yana 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1, yan tarafa 2. Yan yana 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, yan tarafa 2. Şurayı da göstereyim. Bakın bu da böyle oldu. Şimdi tığıma bir kere dolayıp yan yana 4 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, yan tarafa 2, 3 ve 4 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Burada aynı yere 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Birinci yarım trabzanımız. Aynı yere ikinci yarım trabzanımız. Yan tarafa geçiyorum. Oraya da aynı şekilde aynı yere 2 tane yarım trabzan. 1, aynı yere 2. Bu uç noktamızı böyle tamamlamış olduk. Yan tarafa artık, daha doğrusu örgümüzün karşı tarafından örmeye devam ediyoruz. Yan yana 4 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, yan tarafa 2, 3 ve 4. Bakın böyle. Şimdi yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Yan yana 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Birinci ilmek kaydırma, ikinci ilmek kaydırma. Şimdi 4 tane zincir çekip 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 2 kere ipimi doluyorum tığıma. Aynı yere 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Birinci üçlü trabzanımız. Aynı yere bir tane daha. İkinci üçlü trabzanımız. Ve aynı yere bir tane de ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 seferde çektim. Evet, bu uç kısmı da oluşturmuş olduk. Şimdi yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanım, yan tarafa ikinci ikili trabzanım. Bakın böyle. Yan tarafa geçiyorum. İpime bir kere dolayıp yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, yan tarafa 2. Bakın böyle. Şimdi yan yana 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, yan tarafa 2. Yan yana 3 tane ilmek kaydırma yapıyorum.
Birinci ilmek kaydırmamız, ikinci ve üçüncü ilmek kaydırma. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın. 2 kere doluyorum ipimi. Aynı yere 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Birinci üçlü trabzanımız. Bunu zincir çektiğim yere, aynı yere yaptık bakın. Hep ilmek kaydırma yapmıştık ki en son ilmek kaydırmanın üzerine 4 tane zincir çektim. Aynı yerin içine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum şu an. Bir tanesini yaptım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Ve aynı yere bir tane de ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 seferde çektim. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, yan tarafa 2. İpimi bir kere dolayıp yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, yanına 2, yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve ikinci sık iğnemiz. Şimdi kalan ilmeklere de ilmek kaydırma yaparak tamamlıyorum. 1 ilmek kaydırma, 2, 3. ilmek kaydırma, 4, 5 ve bakın şöyle telimizi açalım artık. Telin böyle altından alarak son ilmek kaydırmamı yapıyorum. 6 tane oldu. Şöyle 6. ilmek kaydırmamızı yapıyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Evet. İpimizi, şu telimizi bir miktar şöyle bir düzeltelim. Bir düzenledikten sonra ipimizi, telimizi biraz saracak şekilde kesiyoruz. Sonra şöyle ipimi arkaya çekiyorum. Evet. Şimdi bakın ön tarafa geçti ipim. Burada da tam şöyle tellerin ortasından, arkada tam tellerin ortasından çıkartıyorum. Bir parçası geldi. Hepsini birden alalım. Evet. Sonra telimi sarıyorum. Şöyle telimizin arasını açarak ipimizi geçiriyoruz ve oraya sabitliyoruz. Fazla kalan kısmını kesebiliriz. Evet. Bu yaprağımız da bitmiş oldu bakın. Şurası biraz açık kaldı. Ben burayı çok gerdirerek ördüm galiba. Bakın şu o kadar olmadı ama bu biraz açıldı. O yüzden siz çok sıkı örmeyin. Gerdirerek örmeyin. Biraz gevşek bırakın bu aynı yere bırakılan, aynı yere örülen kısımları. Ben şöyle biraz elimle ittirerek düzeltmeye çalıştım orayı. Evet, bu yaprağımız da böyle oldu. Sonrasında artık bütün parçalarımızı bitirdik. Birleştirme aşamasına geçebiliriz. Evet, bütün malzemelerimizi tamamladık. Bakın bitmiş hali böyle oldu. Şimdi ilk olarak çiçek telimi alıyorum. Telimin ucunu bu şekilde katladım. Bakın böyle. Böyle katladım. Sonrasında bunu şu orta kısımdan, tam sihirli halkayı tam kapatmamıştık ya. Buradan geçiriyorum. Sonrasında buranın üzerine yapıştırıcımdan süreceğim ve bu parçamızı buraya yapıştıracağız. Hemen şu arkaya da sürebiliriz, buraya da sürebiliriz. Ben şimdi şuna süreceğim biraz yapıştırıcımdan. Hemen bir sürelim. Şimdi bunu buraya ortasına denk gelecek şekilde tam böyle tutup yapıştırıyoruz. Bakın böyle. Bunu buraya yapıştıralım böyle. Sonrasında evet, bu yapıştı buraya. Sonra bu kısmı da takacağız. Bunu böyle bu orta kısımdan geçiriyoruz. Böyle. Sonra şu kısımlara bakın. Telimizi zaten burada bu parça tellerimizi de kapatmış oluyor bu şekilde. Bakın hiç görünmüyor tel kısmı. Şu ipi bir alalım. Bakın telimiz hiç görünmüyor. Tamamen kapatıyor. Şimdi bunun şu kısımlarına, buralarına yapıştırıcımdan süreceğim yine. Sonrasında böyle yapıştıracağız. Hemen sürelim yapıştırıcımızda. Şu kısım, bakın şu uç kısımlarına.
Evet, bakın bu sadece kenar kısımlarına sürdüm. Şimdi bunu böyle tutuyorum ve yapıştırıyorum. Bu şekilde şu kenarlarından bastırarak, o yapıştırıcı sürdüğümüz yerlerden bastırarak yapıştırıyoruz. Bakın böyle hemen yapışıyor. Evet. Şimdi artık yeşil ipimizi alıyoruz ve bu yaprağı takacağımız yere kadar hangi seviyeye takmak istiyorsak oraya kadar ipimizle sarıyoruz. Evet, bu kadar sardım bakın. Şimdi yaprağımı takıyorum. Böyle sarıyorum. Bunu buraya sabitleyip bu şekilde en uca kadar sarıyorum. Orada buluşalım. Evet, bu uç kısma kadar sardım. Şimdi oraya bir miktar yapıştırıcımdan sürüyorum. Sonra ipimi buraya sabitlemiş oluyorum. Bu şekilde. Evet, bakın böyle çiçeğimizi tamamlamış olduk. Bu yaprak kısmı. Çok güzel oldu. Bu şekilde. Renk renk yapabilirsiniz. Çok hoş oldu. Tam gösteremiyorum şu an. Bakın şöyle göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.